Tekrardan merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Hepimizin bol bol vakti olduğu bu günlerde boş vaktimizi değerlendirmek için en güzel aktivitelerden biri olan kitap okumakla ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle hedefim seni kitap okuma konusunda heveslendirmek, heyecanlandırmak ve ilk fırsatta kitap okumanı desteklemek. Arkamda gördüğün aslında şekil bu defa zemin değil. Bugün seninle öncelikle kitap okumayla ilgili güzel bir sohbet edip devamında kitaplığımı tanıtacağım. Yani bugün seni kitaplığımda ağırlamak istiyorum. Çünkü içinden sana önereceğim kitaplar var. Sana faydalı olacak veya sana yeniden umudu, sevmeyi, yeniden yaşama karşı istekli olmayı ve hayata daha güzel bakmayı gösterecek bir takım kitaplarım var. Senin de gördüğün gibi burada çok fazla kitap yok aslında. Kitaplığım gayet mütevazi. Çünkü alanla ilgili kitapları ve bazı kitapları buraya seçmedim. Bunun dışında iki ayrı kitaplığımız daha var eşimle. Kitaplara çok meraklı bir çiftiz. Burada seçtiğim kitaplar herkesin okuyabileceği kitaplar aslında. Sadece kitap şekillerini göstererek sana kitap okumayı heyecanlandıramayacağımı biliyorum. Öncelikle ben kitap okumayı ve yazmayı öğrendiğimden beri hep seven insanlardan birisi oldum. Bunun için aslında birçok şanssızlığım vardı ama hepsi birer şansa dönüşmüştü. Şanssızdım çünkü üniversiteye kadar kişisel bir bilgisayarım yoktu. Şanssızdım çünkü telefonum da uzun bir süre olmadı veya interneti çok rahatla kullanabilen bir öğrenci, bir çocuk olmadı. O yüzden bir bilgiye ya da erişemediğim, yakınımda olmayan bir şeye ulaşmak için kitaplara hep ihtiyacım olmuştu. Hayal dünyamı zenginleştiren tek şey kitaplardı. Okumayı yazmayı öğrendiğimde aslında kendimi artık diğer bütün insanlardan daha şanslı hissediyordum ve gördüğüm her şeyi okumak istiyordum. Uzun bir süre bu böyle devam etti. Ortaokulda teneffüslerimin çoğunu kütüphanede geçirdiğimi hatırlıyorum. Liseye geldiğimde de kitaplar okuyordum ama daha çok gönlü bir insan haline gelmiştim. Hem okuyordum hem yazıyordum. Ancak üniversiteye geldiğimde, ilk kişisel bilgisayarım olduğunda dünyayı anlamak, hayatı anlamlandırmak ve bilgiye erişmek için beynim daha kolay bir yol buldu. Kitap okurken beyninin daha çok çalışması gerekir. Mesela bir roman okumak istediğinde o kitabı okurken saatlerini harcarsın. Çoğunlukla dikkatin dağılır, çoğunlukla sıkılırsın. Ama aynı kitabın bir filmini veya dizisini izlerken beynin aslında çok daha kestirme bir yol bulduğunu fark eder. Üstelik çok renkli ve çok heyecanlı, hareketli bir dünyadır bu. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Bir kitapta yoldan bir kadın geçiyordu dendiğinde o kadının saçının rengi, üzerindeki kıyafet, boyu uzun mu kısa mı, saçı uzun mu kısa mı, yolda neler var, ağaçlar hangi ağaçlar gibi birçok şeyi aslında beynin hayal edebilir. Beynin okuduğu şeye yorumunu katabilir. Ancak aynı şeyi bir televizyon bize verdiğinde, yani yoldan bir kadın geçiyor dediğinde televizyon, o kadının nasıl giyindiğini de, etrafa neler olduğunu da, yolun nasıl bir yol, havanın nasıl bir hava olduğunu da televizyon bize zaten veriyor. Yani beynimiz ekranda gördüğü hiçbir şeye yorum katamıyor. Olduğu gibi pasif bir şekilde alıyor o bilgiyi. Evet, beyin daha çok uyaranla, daha çok renkli uyaranla maruz kaldığı için aslında bundan keyif alıyor olabilir. Hangi birimiz daha kolay bir yolu bulmuşken niye eski, zor ve sıkıcı olan yolu tercih edelim ki? Mesela renkli bir ağaç yazdığımda birkaç tane harfin bir araya gelip üstelik herhangi bir renge sahip olmadan onları birleştirip renkli bir ağaç okuyup bunu anlayıp gözümde hayal etmem gerekir. Ancak televizyon bana bir saniyede renkli bir ağacı olduğu gibi verir. Bununla ilgili kendimi zorlamam gerek. İşte bu yüzden günümüz çocukları, günümüz yetişkinleri, sen, ben kitap okurken aslında beynimizi eskisi kadar yoramadığımız için çok daha çabuk sıkılıyoruz. Kitap okurken eskiden daha iyi odaklandığımıza eminim. Şimdi kitabı elime aldığımda uzun bir süre kendimi toparlamam ve dikkatimin dağılmasına rağmen kitap okumaya devam etmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Buna rağmen kitap okumaktan vazgeçemeyiz. Çünkü bunun sebebi şu. Bu kitap okuyun klişesi aslında tıpkı su için klişesine benzer. Yani hiçbir zaman eskimeyecek bir klişedir bu ikisi de. Eğer sağlıklı olmak istiyorsan, kilo vermek istiyorsan ve genç kalmak istiyorsan her zaman sana şunu derler. Su iç, bol bol su iç. Hatta ve hatta hangi hastalığın olursa olsun o listenin içerisinde mutlaka su içmek vardır. Aynı şekilde beyninin genç kalmasını istiyorsan, sağlıklı olmasını istiyorsan ve öğrenme hayatında daha da kolaylaşsın, rahat etsin
etsin istiyorsan her zaman kitap okuman gerekiyor. O yüzden bugün kitap okumakla ilgili seni heyecanlandıracak birkaç tane önerim var. Birincisi, kitap okuyacağın zaman kendini öyle bir koşullamalısın ki beyninin isteksizliğiyle bu yarışabilmeli. Yani neyi kastediyorum? Bir çocuk yattığı yerden önüne gelen yemeği mi yoksa kalkıp pişirmesi gereken yemeği mi tercih eder? Tabii ki de herkes o yemeğin önüne gelmesini ister. Bu da onun gibidir aynı. Beyin artık dünyayı algılarken daha kolay, daha kestirme bir yol bulduğu için kitap okumaya karşı isteksiz olabilir. İşte bunu senin yönetmen gerek. Bunu yönettiğinde emin ol beyninin bir süre sonra kemerleri sıkacağını ve buna alışacağını sana teminatını verebilirim. İstersen gel şimdi beni heyecanlandıran, beni kitap okumayla aramı düzelten kitaplarla ilgili sana birkaç tane önerim var. Evet, kitaplığıma şöyle bir bakıyorum. Hepsi benim için gerçekten de çok anlamlı kitaplar. Yeniden kitap okumaya başlamaya, üniversite son sınıfta karar verdim ve şunun farkındaydım. Öyle kitaplar seçmeliydim ki beynim kitap okumanın sandığı kadar sıkıcı olmadığını, aslında çok keyifli, çok eğlenceli olduğunu fark etmesi gerekiyordu. O yüzden bir süre kitapları araştırdım, insanlara sordum ve kesinlikle sıkılmadan okuyabileceğim kitapları listesini yapıp birer birer o kitapları almaya başladım. Sana da tavsiyem bu. Kendi ilgi alanını, ilgini koşulsuz çekebilecek konuları bulman gerekiyor. Daha sonrasında çok güzel bir araştırma yapmalısın. Bu alandaki en iyi yazar kim? En iyi kitaplar neler? Hangisi akıcı? Hangisi daha çok olumlu yorum almış? O kitapları bulup teker teker alman gerekiyor. Lütfen gidip 5-10 tane kitap satın alma. Çünkü bu beyninde kitap okumayı büyütecektir. Yani beynin için bu büyük bir lokma haline gelecektir ve okumayı reddedebilecek. Ama sen tek bir kitap alırsan beynin önünde küçük bir hamle olduğunu ve bunu yapabileceğini düşünebilir. Sana tavsiyem bir kitapla başlamak. Evet, peki benim aldığım kitap neydi? Kendi alanım gereği aslında terapiyle ilgili her türlü kitaba ilgim var. Ama uzun bir kitap alırsam ve bölümleri birbirini tamamlaması gerekirse okurken sıkılabilirdim. Çok iyi bir araştırma yaptım ve karşıma şöyle bir kitap çıktı. Evet, Masal Terapi kitabı. Bu kitap gerçekten beni yeniden kitap okumaya döndürdü. Çünkü şunu gördüm. Yani beynim aslında bunu gördü. Çünkü ben şunun farkındaydım. Kitap okumam gerek. Kitap okumak iyi bir şeydir, faydalı bir şeydir. Bunu tabii ki de söyleyebiliyordum ama bu bilgiyi içselleştirebilmem için bir deneyime ihtiyacım vardı yeniden. İşte bu kitap bana bunu sağladı. Çünkü bu kitapta içerisinde kısa kısa öyküler var. Okurken sıkılmıyorsun. Gereksiz betimlemeler veya beynini yoracak, sıkılmana sebep olacak herhangi gereksiz ayrıntılar yok. O yüzden herhangi bir sayfayı açıp içinden çıkan herhangi bir hikayeyi okuyabiliyorsun ve o hikayenin sonunda sana aslında kitap çok güzel önerilerde bulunuyor. Şöyle aldım, ilk sayfasını açtım, ilk masalı okudum ve sonundaki önerileri okudum. Aman Allah'ım dedim, gerçekten bu kitap benimle konuşuyor. Ve bundan sonra kitapla aram uzun zamandır açık olsa da yeniden düzelmeye başladı. O yüzden bu kitabı şiddetle öneriyorum. Bu aynı zamanda benim başucu kitaplarımdan birisidir. Gerçekten ihtiyaç duyduğum bir anda rastgele bir sayfasını okuyup içerisinden konu her ne olursa olsun işime yarayacak bir şey bulabiliyorum. Evet, Masal Terapi kitabı. Şimdi kitaplığıma şöyle bir bakarsak aslında çoğu yine kendi alanımla ilgili. Şimdi bu tarafta en sevdiğim yazarın kitapları var. Tabii ki de Yalom. Yalom psikoloji alanında gerçekten çok güzel kitaplar yazmış bir yazar. Aynı zamanda bir terapist. Ve kitaplarını roman gibi aslında hiç ilgisi olmayan insanların da okuyabileceği şekilde yazıyor. Ve tabii ki benim en sevdiğim yazar şu an Yalom. Tabii ki yaşayan yazarlardan. Peki yaşamayan yazarlardan en çok kimi seviyorum? Tabii ki de Franz Kafka. Franz Kafka'nın bende yeri çok ayrıdır. Hatta sırf bu hayranlıkla Franz Kafka'nın doğduğu, yaşadığı yer olan Prag'a bile gittim. Onun yaşadığı yerlerde, onun gittiği yerlerde yürüdüm. Onun evini şu an tabii ki müze şeklinde ziyaret ettim. O yüzden Kafka'nın yeri çok ayrıdır. Tabii burada şu an Kafka'nın bir tane kitabı var. Diğer birçoğunu almadım ama Kafka'nın altını her zaman çizerim ve yanına bir yıldız koyarım. Kafka'nın en sevdiğim yönü aslında şu. Birçok insan kitabını yazarken bu kitabın ulaştığı insanları ve onu nasıl büyük büyüne kavuşturduğunu hayal eder. Ama Kafka bunlardan birisi değil. Yazdığı bütün kitapları, yazılarını amcasına verip yakmasını söylemiştir ölmeden önce. Düşündükçe çıldırıyorum. Ya
amcası bu kitapları gerçekten yaksaydı ve bize kadar ulaşmasaydı. O yüzden Kafka'nın yeri çok ayrıdır. Yazdığı her cümle o kadar çıplaktır ki kesinlikle her kitabını okuyuşumda Kafka tamamen karşımda oturuyor gibi hissediyorum. Evet, şimdi başucu kitaplarımdan birisi Masal Terapi. Birisi de tabii ki bu daha yeni başucu kitabım oldu. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu kitabı bana bir arkadaşım önerdi. Arkadaşım aslında yabancı bir arkadaş ama Türkiye'de yaşıyor. Türkçeyi de çok hakim bir şekilde kullanıyor. Bu kitabın vahşi kadın arketipini yine öykülerle ve tarih incelemeleriyle ele aldığını söylemişti. Benim de tam olarak ilgi duyduğum bir kitap. Peki niye başucu kitabım haline geldi? Çünkü bunu alıp bir haftada şöyle oturup bitirebileceğimi zannetmiyorum. Dönem dönem okuyabileceğim bir kitap olarak gördüm. Hem bölüm bölüm olması hem de bu kadar yoğun, ağır bir kitap olması sindire sindire okumam gerektirdiği için bunu da başucu kitabım haline getirdim. Yani kitabı çok elimde tutacağım. Bu muhtemelen 1 veya 2 ay alabilir. Ama dönüp dönüp okuyacağım bir kitap. En yukarıda şiir kitaplarım var. Aslında en sevdiğim şair, yaşayan şair İbrahim Tenekeci. Murat Han Mungan'ı da seviyorum ama İbrahim Tenekeci'nin bendeki yeri ayrı. Aslında dünya görüşü veya şu an savunduğu ideolojiyle ilgili çok bir fikrim yok. Daha çok kaleminin vurgu yaptığı konular benim hoşuma gidiyor. Bir durumu ele alışı. O yüzden en sevdiğim şair İbrahim Tenekeci, şu an yaşayan şairlerden. Ama onun bir kitabı yok burada. Çünkü şunu fark ettim. Ben uzun bir süre şu politikayı izledim. Bir kitabı okuduktan sonra asla elimde tutmuyordum. Hemen birisine hediye ediyordum. Çünkü o kitabın yaşamına devam etmesini istiyordum. Bir başkasının da okumasını. Üniversite son sınıfta aldığım kararla yine kitaplarımı artık kimseye vermemeyi kendime görev bildim. Bir kütüphane haline getirmeye karar verdim. O yüzden şu an elimde İbrahim Tenekeci'nin herhangi bir kitabı yok. Çünkü hepsini okuduktan sonra birilerine hediye etmişim. Ama hangi şair var? Şükrü Erbaş, Umay Umay. Umay Umay'ın ve Rüya Duvarları kitabını gerçekten çok beğendim. Ancak ondan sonra aldığım kitaplarda o kitabın etkisini henüz hala hissedemediğim için şu an çok fazla şiir kitabı almıyorum. Çünkü kendimin iyi bir şair olacağından umudu kestiğim için şiir kitaplarıyla da şu an çok aram yok. Onun dışında okuduğum kitaplara bakarsak, mesela şu kitabı yeni aldım. Dinle Küçük Adam. Tam bir böyle oturup bitirmelik bir kitaba benziyor. İçinde resimler falan var. Bu kitabı da yine Başak Kablan diye bir YouTuber, ama tabii ki benim alanımla ilgili bir YouTuber. Onun önerisi üzerine aldım. Heyecanla okumayı bekliyorum. Bir kitabım daha siparişte, Cehenneme Övgü kitabı. O kitabı da heyecanla okumayı istiyorum. En son bitirdiğim kitap ise bu. Bugün Kalan Hayatının İlk Günü kitabı. Bu kitabı alırken aslında beklentim daha yüksekti. Çünkü bir kitabı okurken eğer altını çizmiyorsam, bunu net bir şekilde söylüyorum, o kitap bana çok bir şey vermemiş demektir. Normal bir insanın başından geçen hayatları okuduğum zaman aslında sanki vaktim boşa gidiyor gibi geliyor ama asla öyle değil. Çünkü inanın çocuk hikayesi bile okusanız okumak başlı başına bir kâr. Ancak bu kitabı okurken çok fazla sıkıldığımı gördüm. Bu benimle ilgili bir durum. Çünkü ben alan kitaplarını çok fazla okuduğum için bu dönemde bu tür kitaplar bana biraz yetersiz kalıyor. Çünkü bir sonrasını hayal edebiliyorsun veya buradaki insanların senin hayran kalmanı bekleyerek kurduğu cümleler sana biraz yavan gelebiliyor. Bu kitabı önerir miyim peki? Tabii ki öneririm. Çünkü temelde bu kitapla aynı şeyi yapıyoruz. İnsanlara iyi hissettirmeyi, yaşamın değerli olduğunu anlatmayı. O yüzden tabii ki öneriyorum. Evet, en son önereceğim kitapsa Cesur Yeni Dünya kitabı. Niye bu kitabı önermek istedim? Aslında burada gördüğün kitaplarımın hepsi benim için çok değerli. Zaten bir sürü kitabı da buraya almadım. Mesela Elif Şafak'ın kitapları, Sabahattin Ali'nin kitapları gibi. Aslında bu gördüğün kısım kitaplığımın çok az bir kısmı. Ama içlerinden çok azını da yine önerme kararı aldım. Bu da onlardan birisi, Cesur Yeni Dünya kitabı. Bu kitabın güzelliği şu: eğer bir roman okumak ama aynı zamanda düşünmek ve okurken de sıkılmak istemiyorsan bu çok güzel bir kitap. Gerçekten dünya klasikleri arasında bence benim gözümde. Neden bu kadar çok sevdim bu kitabı? Çünkü farklı bir dünyayı anlatıyordu. Her zaman fantastik şeyleri sevmişimdir. Yani görünenden fazlasını anlatmayı çok sevmişimdir. Eğer bugün bir kitap yazarsam bu gerçekten kesinlikle fantastik bir kitap olur. O yüzden bu kitabın bendeki yeri ayrı. Su gibi aktı diyebilirim.
Gerçekten bu kitabı ilk aldığımda bir iş arkadaşım bana demişti ki çok çabuk bitecek bir kitap demişti. Gerçekten dediği gibi çok çabuk bitti. Deli gibi filmini araştırdım. Yok. Devamı yok. O yüzden gerçekten yeri ayrı bir kitap. Bu kitabı okuyabilirsin. Çünkü bu kitabı okumak sana kitap okumayı yeniden sevdirebilir. Ütopik bir dünyada aslında annenin ve babanın bizim sandığımız kadar değerli olmadığı bir dünyada, insanların makinelerde doğup yetiştiği ve sınıflandırıldığı bir dünyada aslında nasıl bir hayat olur, nasıl bir dünya olur bunu anlatıyor. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap. Evet, dili bazen çok etkileyemeyebilir insanı ama kaç yıl önce yazılmış bir kitap. O yüzden her şekilde övgüyü hak ediyor. Mesela burada Mutluluk Bilimi kitabı var. Yine bunu önerebilirim ama bunu okurken de çok az yerin altını çizdim. Yani bu şu demek aslında. Kitap okurken bir şeyin altını çizdiysem eğer 3 tane kategori var. Birincisi demek ki yanında kalem vardır. Eğer kalem yoksa yapamam. İkincisi yeni bir şey öğrenmişim. Üçüncüsü de etkilenmişimdir. O yüzden ne kadar çok altını çizdiysem bir kitabın o kadar çok aslında benim aklımda kalıyor o kitap. Bu kitabı da önerebilirim ama ben aşırı etkilenmedim. Çünkü beklentim çok büyüktü. Sebebi bu da olabilir. Alamut kesinlikle okumanızı öneririm. Burada bir Şaman Gözü diye bir kitap var. Bu da aslında yine benim böyle eski Türkleri araştırmayı sevmemden, biraz mitolojiyi sevmemden kaynaklı benim çok sevdiğim bir kitap. Farklı bir ideoloji. Özellikle de kendi atalarımızın şaman olduğunu düşünürsek bunları okumak beni mutlu etti. Birçoğunu da hayatta anlamlandırabildim, bir yere koyabildim. Bunu da öneriyorum. Bu da böyle kahvene, çayına eşlik edecek, düşündürecek bir kitap. Roman değil. Aslında böyle bir eğitici bir kitaba da benziyor bazen. Ama yine de okumanızı önerebilirim. Eğer bu süreçte gerçekten çok fazla olumsuz duygulara maruz kalıyorsan ve ruhsal anlamda çöküntü yaşadığını hissediyorsan yeniden iyi hissedebilmek, duygu durumunu düzenleyebilmek için sana önereceğim bir kitap var. İyi Hissetmek kitabı. Ben bu kitabı 2. defaya okuyorum şu an. Bu kitap sana aslında bilişsel terapilerin metotlarıyla çok güzel bir şekilde duygu durumunu yönetmeni sağlıyor. Ağır depresyon yaşayan insanların bile okuyarak daha iyi hissettiği bir kitap bu. Bunu da sana öneriyorum. Şöyle bakıyorum da aslında ne kadar çok kitap önermek istiyorum bir bilsen. Ama sanırım burada kesmeliyim çünkü gerçekten kitaplarla ilgili konuşmanın sonu yok. Açıkçası yeni çıkmış bir telefondan daha çok heyecanlandırıyor beni kitaplarla ilgili konuşmak. O yüzden umarım bu çektiğim video sana kitapların ne kadar değerli olduğunu bir kere daha hatırlatmıştır. Bir gün kitap okumayı bırakırsak geçmişte bağlantımızı da bırakmışız demektir. O yüzden lütfen her odada bir televizyonun olduğu gibi ki günümüzde öyle mutfakta, salonda, yatak odalarında bile televizyonlar var. Bizim de her yerde kitabımız olmalı. Sana soruyorum. Mutfakta televizyonun var mı? Peki mutfakta kitabın var mı? İşte bu iki soruya verdiğin cevapla otur bir düşün. Kitap okumaya her zaman ihtiyacın olacak. Ve bunun için hiçbir zaman geç değil. Kendine en iyi hissettirecek kitabı bul ve kitap okumaya oradan başla. Umarım bahsettiğim kitaplar ilgini çekmiştir. Eğer bu videoyu, bu sistemi beğendiysen videomu beğenmeyi unutma. İnsanlara da önerebilirsin. Son olarak şu sözle videomu sonlandırmak istiyorum. İyi bir kitap seni olduğun gibi bırakmayan kitaptır. Bunu asla unutma. Ancak bu noktaya varana kadar yeniden kitap okumaya beynine sevdirmen gerekiyor. Gerçek bir değişim için kitaplardan elini çekmemen gerekiyor. Kitap okumayla ilgili kendi serüvenimi paylaştım. Ve bol bol kitaplarla ilgili paylaşımlarda bulunduğum Instagram adresim tam olarak şuraya koyuyorum. Eğer videoyu sevdiysen beğenmeyi, abone olmayı ve en önemlisi başka insanlara ulaşmama yardımcı olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bu süreci kitaplarla değerlendirmen çok güzel olur. Görüşmek üzere.